Ormandaki gizemli cesetler. Benim adım Caroline. Liseyi yeni bitirmiştim. Babam beni Denali Milli Parkı'nda bir helikopter turuna çıkarmaya karar verdi. Orası her zaman görmek istediğim bir yerdi. Ancak her zaman bir helikoptere binmek istedim. Bu yüzden babam mezuniyetimi asla unutamayacağım bir maceraya çıkarmak olarak kutladı. Üzücü olan şey ise bunu unutabilmeyi dilemem. Gördüğüm şeyler hayatım boyunca beni travmatize etti. Yıllarca süren terapiden sonra sonunda ortaya çıkıp hikayeyi anlatmaya karar verdim. Bu ailem ve arkadaşlarım dışında herhangi bir konuda bunu anlatmaya istekli olduğum ilk seferdi. Gezide sadece ben, babam ve babamın arkadaşı olan helikopter pilotu vardı. Çok eskiden birlikte askerlik yapmışlardı. Gezi çok iyi başladı ve orada olmaktan çok mutluydum. Şanslıydık ki hemen yaban hayatını gördük. Geyik mi yoksa ceylanlar mı gördüğümüzü hatırlamıyorum ama ne gördüysek büyük bir sürüydü. Yaklaşık 20 dakikadır havadaydık ve iki dağ zirvesinin arasından geçerken hiçbir anlam ifade etmeyen bir sahneyle karşılaştık. Aşağıda bir şeyin dikkatini çektiğini fark ettiğimde pilota bir soru sorduğumu hatırlıyorum. Hiçbir şey söylememişti. Ama nedense aniden çok gerginleştiğini anlayabiliyordum. Tam o sırada babam eğilip arkadaşının ne gördüğünü görmeye çalıştı. "Neler oluyor yahu?" diye mırıldandı. Babam kolay kolay ürkecek biri olmamıştı. Bu yüzden hemen sıra dışı bir şeyler döndüğünü anladım. Dürüst olmak gerekirse bunu açık bir alanda cesetler gördüğümüzü söylemekten başka nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Ayrıca hepsi solgundu. 30'dan fazla olmalıydılar ve hepsi çıplaktı. Bazıları karın üstü, bazıları sırt üstü, diğerleri ise cenin pozisyonunda yatıyordu. Ne kadar yüksekte olduğumuzdan görmek zordu. Ancak birkaç vücut çıtır çıtır yanmış gibi görünüyordu. Geriye kalanlarsa tamamen yetersiz, beslenmiş gibiydiler. Ancak belki de en garip yanı hepsinin kel olmasıydı. Pilot bir süre olay yerini turladı ve yetkililere gördüklerini bildirdi. Anlaşılabilir bir şekilde telsizin diğer ucundaki kişi bunu anlamakta zorluk çekti. Bu açıklığın etrafında sonsuz kilometrelerce orman vardı ve bu da bu bedenlere ne olmuş olabileceğine dair teoriler üretmeyi çok zorlaştırıyordu. Gördüğümüz kadarıyla orman yangını olmamıştı. Bu yüzden bu insanların bir orman yangınında mahsur kalmış olma ihtimali yoktu. Bir diğer tuhaf durum da cesetlerin etrafında kül görememiş olmamızdı. Bana deli deyin ama sanki yeşil çimlerin üzerinde yatıyorlardı ve güneş yanı yüzünden ölmüşlerdi. Tüm bu insanlar neden böyle garip bir ölüm yaşamıştı? Babam bu garip sahnenin birçok fotoğrafını çekti. Ancak gösterişli bir lense sahip, yüksek teknolojili bir kamerası yoktu. Yakın mesafeli fotoğraflar için tasarlanmış, stok lensle donatılmış, ortalama bir dijital kameraydı. Sonunda iniş alanına geri dönmeye başladık ve çok fazla ölüm gördüğüm için midem bulanmaya başlamıştı. Babamın iniş sırasında bu kişilerin kendisine insan gibi bile görünmediğine dair bir yorum yaptığını hatırlıyorum. O, paranormal olaylara veya bilimin dışındaki herhangi bir şeye inanan bir adam değildi. Bu yüzden herkesten çok onun böyle bir şeyi söylediğini duymak rahatsız ediciydi. Şaşırtıcı bir şekilde iniş pistinin yakınında park edilmiş bir polis arabası vardı. Polis memurunu selamladıktan kısa bir süre sonra iki polis arabası ve yanlarında siyah bir araç daha geldi. Durumun ne kadar ciddiye alındığına çok şaşırdım. Çünkü ellerinde sadece bizim sözlerimiz vardı ve hikaye çok tuhaf olmalıydı.
Polislerin yanında gelen araçtan çıkan takım elbiseli biri FBI'den olduğunu söyleyip babamın kamerasıyla çektiği fotoğrafları görüp göremeyeceğimi sordu. Ve ben kameraya el koymadan önce onları görme şansım bile olmadı. Babama geri vereceklerini söylediler ve kamerayı çeken adama o anda güvendiğimi hatırlıyorum. Polislerle konuşmamızı bitirdikten kısa bir süre sonra babam ve ben onun pilot arkadaşıyla yerel bir restorana gittik. Olayı artık tartışmak istemiyor gibi görünüyorlardı. Ama şimdi bunun sadece önümde olmaları ve çok sarsıldığımı anlayabilmeleri yüzünden olduğunu düşünüyorum. Hayatımın o dönemiyle ilgili benim için pek bir anlam ifade eden şey yoktu. Bu çıkacağım ilk ve son helikopter yolculuğuydu. Birkaç danışmana gittim ve hepsi gözlerimin bana oyun oynadığına, beni ikna etmeye çalıştılar. Adım John ve ben Melford, Oregon'da büyüdüm. Sanırım çoğu insan yaşamak için çok sakin ve huzurlu bir yer olduğunu söylerdi. Ve ben de bir zamanlar öyle düşünmüştüm. Ama sonra iki çocuğum Clara ve Ashton'ı kurbağa ve kaplumbağa aramak için yakınlardaki bir vadiye götürdüğümde korkunç bir şey oldu. En çılgın hayallerimde bile bu kadar tuhaf bir şey düşünemezdim. Vadiye indiğimizde genellikle çocuklarımın dağılmasına izin verirdim. Alan güvenli görünüyordu ve herhangi bir yola yakın değildi. Ayrıca su herhangi bir boyuttaki birinin boğulması için çok sığdı. Küçük bir dere olduğunu söyleyebilirim. Bölgede insanları avlayacak hiçbir yırtıcı hayvan yoktu. Ya da ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden 6 yaşındaki oğlumun tehlikedeymiş gibi bağırdığını duyduğumda çok irkildim. Kızımla bir kurbağayı incelerken oğlumun bağırdığını duydum. Sesi duyduğum yere hemen koştum. Yanına varmadan hemen önce o şeyi gördüm. Benimle aynı yaşlarda görülen bir adamın cesediydi. Yaprakların altında kalmıştı. Bu da detayları seçmeyi zorlaştırıyordu. Clara, geri çekil dedim. Arkamdan koşan birini duyduğumda kızımın geldiğini varsaydım. Ancak sonra gerçekten ürkütücü bir ses duydum. Bir dizi hırıltılı nefes sesi gibiydi ve benden daha kısa birinden geldiğini anlayabiliyordum. Ashton hemen bir başka ürkütücü çığlık attı. Bu sonuncusundan bile daha kulak tırmalayıcıydı. Alt bedenime sarıldı, arkamda ne varsa ondan kendini korumaya çalıştı. Kafası karışık kızımla benim aramda kirli, yuvarlak bir pelerin giymiş, kısa boylu bir figür duruyordu. Yüzünün çoğunu göremiyordum ama uzun büyümlü saçları başlığından sarkıyordu. Kısa bir süre sonra iğrenç bir koku burun deliklerimi yaktı. Garip kişi kim olursa olsun bana doğru adım atarken ileri geri sallanıyordu. İlk başta bunun bir evsiz serseriden başka bir şey olmadığını düşündüm. Oregon'da evsizlerin nüfusunda bir artış yaşanıyordu ve bu yüzden bizim oralarda alışılmadık olsalar da kesinlikle imkansız değildi. Birkaç adım ötemizde yatan cesetle bu garip kadının hiçbir ilgisi olmadığına inanmak istedim. Ama aniden korkunç bir hisse kapıldım. Topallamasına ve gözlerini görmememe rağmen vücut dilindeki bir şey cesetten uzaklaşmam gerektiğini söylüyordu. Onun bölgesinde olduğumuzu çok açık bir şekilde belli etti. Sorun istemiyoruz dedim kadına. Benden çok daha küçüktü
Ama istese bize zarar verebileceği izlenimi edindim. Hadi çocuklar dedim, garip belirginli figürün etrafından dolaşmaya başladık. Yolundan çekildiğimizde ürkütücü kadın cesede doğru koştu. Bunu gördüğüm anda kalbim kırılmaya başladı. Çünkü adamın oğlu ya da sevgilisi olduğunu varsaydım. Ama sonra çocuklarımın görmesini engellemek için her şeyi yapabileceğim korkunç bir şey gördüm. Kadını koşmak ya da yürümek yerine cesedin üzerine nasıl atladığını vurgulamak istiyorum. Çok insanlık dışı bir hareketti ve filmlerde ya da televizyonlarda bile buna benzer bir şey görmedim. Daha sonra ağzını cesedin üzerine daldırmaya başladı. Hareketsiz adama sarılacağını ya da onu öpeceğini düşündüm. Ama sonra kanı gördüm. Adamın elinin arkasından büyük bir deri parçasını ısırdı. Sonra gözümüzün önünde etini çiğnemeye başladı. Çocuklarımı bu deli kadından uzaklaştırmak istedim ama çok büyülenmiştim. Gözlerime inanamadım ve delirmediğimi kanıtlamak için daha fazla zamana ihtiyacım vardı. En sonunda gözlerimi bu dehşetten ayırabildim. Ashton'ı aldım ve elini tutmak için Clara'ya doğru koştum. O noktada iki çocuğum da ağlıyordu ve onları sakinleştirmek için ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de ağlamak istiyordum ve gözyaşlarımı tutmak için çok çaba sarf etmem gerekti. Olay yerinden toplamda 100 metre bile uzakta olmasa da minibüse ulaşmamız sanki bir asır gibi geldi. Arabaya binip kapıları kilitlediğimizde hep birlikte ağladık. Az önce tanık olduğumuz şeye bir anlam verebilmek için onlara söyleyebileceğim hiçbir şey yoktu. Bu hayatta karşılaşacağımızı düşündüğümüz her şeyden çok daha yıkıcıydı. Eve varır varmaz çocukları yatak odalarına gönderdim ve ben de babalarıyla olanları konuştum. Dehşetin boyutunu kavramakta biraz zorluk çektiğini görebiliyordum. Ama benim parçalandığımı anlayabiliyordu. Hiçbir şey hakkında saçma sapan konuşmayacağımı bilirdi. O an tek düşünebildiği, kendi gözleriyle görmek için vadiye gitmekti. Yaralanmasından endişe ettiğim için gitmemesi için yalvardım. Ama silahlanıp en yakın arkadaşı da yanına alacağını söz verdi. İkisi de iri yarı adamlardı. Bu da bu fikre kendimi biraz daha rahat hissetmemi sağladı. Ama neyse ki yaklaşık 1 saat sonra geri döndüler. Hiçbir şey bulamadıklarını iddia ettiler. Eşim çocukları götürdüğüm bölgeyi çok iyi tanıyordu. Bu yüzden doğru yere gitmiş olması gerektiğini biliyordum. O ve arkadaşları el fenerleriyle oraya gittiler ve hiçbir şey bulamadılar. Eşim ve ben polisi arama fikrini tartıştık ama sonunda vazgeçtik. Bunun bize gereksiz bir sıkıntıdan başka bir işe yaramayacağını iddia etti. Ürkütücü kadına veya cansız bedene dair hiçbir iz bulamadığı için polisle konuşmamızın ailemize olumsuz bir ışık tutacağını düşünmüştü. Bunu ne kadar düşünsem de gördüğümü aklımdan çıkartamıyordum. Yapmak istediğim son şey bu travmayı tekrar canlandırmaktı. Fakat buna rağmen ertesi sabah polisi aradım. Gün içinde polisleri beklerken kapıyı FBI'den geldiklerini söyleyen 2 kişi çaldı. Konuyu uzunca ve detaylıca anlattım. Not aldıktan sonra teşekkür edip gelişmelerde haber vereceklerini söylediler. Ama o telefon asla gelmedi. Olayı atlatamadığım için birkaç ay sonra başka bir şehre taşındık. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca
Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.